Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ Bizler olun. de çok iyiyiz hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sizin de ilgi alanınız, branşınız diyeyim daha Evet. doğrusu. Varisin nedenleri nelerdir? Tabii. Niçin varis oluruz? Tabii. En başta varis, ailede birinde varis varsa, ailenizde birinde varis hastası varsa sizin de varis hastası olma olasılığınız yüksek. Bunu söylemek lazım. Yani genetik temelleri olan bir hastalık. Çalışma şartları, hayat koşulları, yani uzun süre ayakta kalarak çalışmak, kötü koşullarda çalışmak, öyle söyleyeyim, hareketsiz bir hayat tarzı benimsemek, bunlar da varis için risk faktörleri. Tabii daha başka doğuştan gelen sebeplerden, işte damarlarda kapak eksikliği vesaire, bunlardan da varis olabiliyor ama en birinci sebebi dersek en çok genetik faktörler önemli. Bunu söylemek lazım. Hocam yani bu meslek grupları diyorsunuz ama Evet. hangi meslek gruplarında en çok görülüyor? Size başvuran hastalarda en Tabii. çok hangi meslek grupları başvuruyor? Tabii şöyle, mesela çok fazla aşçı olan hastamız var, çok fazla güvenlik olan hastamız var. Gene mesela mağazada çalışan, ayakta duran, işte satış yapan hastalar var bize gelen. Ve uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işler, örnek veriyorum cerrahlarda varisi sık görüyoruz. Bir hasta, yani bir varis hastası uzun süre ayakta kalarak çalışıyorsa, özellikle 10 saat, 12 saat, 14 saat ayaktaysa tabii yani o kişide varis olma olasılığı oldukça yüksektir. Peki varis olmaması için neler yapmamız gerekir? Spor çok önemli, hareket çok önemli, bacak kaslarını kuvvetlendirmek çok önemli. Çünkü varis bildiğimiz gibi toplar damar hastalığı, bahsettiğimiz gibi, anlattığım gibi sürekli bacağın toplar damarlarının çalışmaması. Yani bu toplar damarlar işlevini yitiriyor. Yüzeyel olabilir, derindeki olabilir. Artık kapaklar tutuyor o kanı geri kaçmaması için. Bunlar faaliyetini gösteremediği zaman varis hastası oluyoruz ve kan bacağımızda göllenmeye başlıyor. Şikayetlerimiz bundan oluyor. Ağrı, yanma, kaşıntı, ayak bileğinde şişlik, kozmetik problemler, gece krampları, huzursuzluk, bunlar bu yüzden oluyor. Fizyolojisi bu. Bunun için tabii ki bizim yapabileceğimiz, bizim elimizde olan şey bacak kaslarını kuvvetlendirmek. Bu damarlara yardımcı olabilmesi açısından. Ne kadar spor yaparsak, özellikle bacak kaslarını kuvvetlendiren sporlardan bahsediyorum burada. İşte bisiklet, merdiven çıkma, yani step, aerobik tarzı egzersizler olabilir. Ya da yüzme. Bunlar varise oldukça iyi gelir. Hocam varis deyince önce kadınlar Evet. aklınıza geliyor tabii ki. Şimdi Tabii. ekran başında da eminim böyle kadınlar Evet, kilitlenmiş mutlaka, durumdalar. evet. Peki sadece kadınlarda mı görülür varis? Yani erkeklerde de görülebilir mi? Tabii ki şöyle söylemek lazım. 10 kişiden, mesela varisi olan 10 kişiyi seçersek bunun 6'sı 7'si kadın oluyor. Genelde 3'ü erkek oluyor. Kadınlarda daha sık görülüyor bu hastalık. O bir gerçek. Bunun da birinci sebebi aslında hormonlar. Onu söyleyeyim. Mesela östrojen etkisi varisi tetikliyor. Çünkü toplar damarlar üzerinde olumsuz etkisi var östrojenin. Örneğin doğuran hanımlar daha iyi bilir. Mesela doğumdan sonra olmayan varisler görünür hale gelir bacakta veya varisle ilgili ağrılar olabilir veya hamilelik döneminde gene östrojen ve progesterondaki dengesizlikten dolayı, toplar damarlar üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı gene varisle ilgili şikayetler yaşar kadın hastalar. Bundan veya işte artık tabii ki daha işte kadınlarla ilgili olan mesleklerden, öyle diyeyim. Bunlardan dolayı da kadınlarda daha fazla görülüyor. Genel olarak kadınlarda daha fazla görülür varis. Hocam genetik yapımızda varsa sedanter yaşam ya da obezite Evet. varisi şiddetlendirir mi? Tabii biraz önce söylemeyi unuttum. Tabii obezite, yani şişmanlık da çok önemli varis için. Çünkü sonuçta şöyle düşünmek lazım. En basit haliyle kan yukarı çıkmaya çalışıyor ve burada bir göbek var. İşte burada karın içi basınç yüksek bu yüzden. Yani ben kendimden biliyorum. Ne kadar göbeğiniz varsa nefes almanız o kadar zordur. Eğilemezsiniz. Aynı şekilde kan yukarı çıkamaz. Bu yüzden bu da bir risk faktörüdür varis için ve şişmanlarda daha da zorlaştırır hayat. Yani varis açısından konuşuyorum. Daha şiddetlenir varis ağrıları. Peki beslenmeyle bir ilişkisi var mı? Yani daha sağlıklı beslenme ile biz bu varisi önleyebilir miyiz? Tabii şöyle, onu da izah edeyim. Besinlerle indirekt bir ilişki var. Direkt böyle işte şeyle açıklayamayız. Şunu yemeyin, bunu yemeyin ama ne kadar az kabız olursak
Aslında öyle bir korelasyon bulunmuş. Yapılan çalışmalarda gösteriyor ki hani insanlar aslında ne kadar az kabızlığa tutuluyorsa varis gelişme olasılığı o kadar az onlarda. Böyle bir yurt dışında dolaylı olarak çalışmalar var tabii ki. Peki varis ile giyim kuşam tarzımız arasında bir korelasyon var mı? Yani mesela diyelim ki düşük bel pantolon giyiyoruz. Buna bağlı olarak sıkı bir kemer kullanıyoruz. Evet. Mesela örnek. Mutlaka, ya da geniş bir mesela şalvar giyen bir diyelim ki köyde yaşayan birisinde varis daha mı az görülür? Tabii şöyle, ben kendi gene hastalarımdan biliyorum. Mesela bayan hastalar, özellikle işte sık tayt giyen bayan hastaların şikayetleri az oluyor. Diyorlar ki bana, hocam işte tayt giyiyorum, iyi geliyor ayaklarıma, ayağım o gün ağrımıyor. İşte ben özellikle gelen bazı hastalar var, hocam sıkı tayt tercih ediyorum ki işte benim bacak ağrılarım kesiliyor vesaire. Bu olay varis çorabı giymek gibi tabii onların söylediği şey. Aslında hani bacağa baskı yapıyor, işte kan, bacağın basıncı düşüyor bir şekilde, kan daha rahat yukarı çıkıyor. Aynı minvalde düşünecek olursak sıkı kemer, işte böyle sıkı belli şeyler giymek de hayatı zorlaştırabilir varis açısından düşünecek olursak. Olumsuzdur. Yani sıkı şeyler giymek, şöyle bir toparlayalım. Hani sıkı şeyler giymek olumsuz etkiliyor ama Şöyle söyleyeyim. Ayaklarımızı sıkan şeyler olumlu etkiler ama belimizi sıkan işte mesela işte onlar kemer olumsuz etkiler gibi, tabii. gibi. Aynen. Öyle Ama düşünmek lazım. şöyle bir şey de var. Mesela varis çorabı giyilirken işte ayaklar yukarı kaldırılır, öyle giyilir gibi. O başlı Bir başına şey vardı. şimdi Fatih Hocam o zaten ama başlı başına bir macera yani bu varis çorabı giymek. Şimdi tayt giyerken de böyle mi giymeliler mesela varisi olanlar, yoksa normal giyebilirler Yok, mi? normal giyebilirler ama tabii şimdi varis çorabı kullanımı hani oldukça zor olduğunu hani biliyorum ben, hastalar yakınıyor işte hocam giyemiyoruz, giyerken şöyle zorlanıyoruz böyle. Çünkü zaten sıkı bir aksesuar, yani şimdi varis çorabı dediğiniz bir kompresyon tedavisi zaten hani kendisi çok dar, bir de bunu hani giymek için özel aparatları da var ama kullanması bazen ben de kullanıyorum kendim, kullanması oldukça zor, onu söyleyeyim yani. Evet. Yani giyerken bacaklarımızı kaldırıp venleri boşalttıktan sonra ayaklar yukarıdayken mi takılmalı? O çok etkilemiyor Fatih Hocam. Onunla çok bir ilgisi yok. Yani nasıl rahatsız ediyorlarsa öyle giymek lazım onu. Hocam varis çorabından bahsetmişken hazır, yani mecbur muyuz giymeye? Yani Yok. başka bir çözümü var Ya mıdır? şöyle varisin engellenmesinde, yani hastalık oluşmadan önce varis çorabının bir yeri var. O bir gerçek ama varis oluştuktan sonra tedavi ediciliği yok. Yani eğer varis hastasıysanız siz varis çorabı giyince sizin hastalığınız yok olmayacaktır. Semptomlarınız, yani şikayetleriniz, belirtileriniz hafifler. Ağrınız varsa geçebilir, işte gece krampları geçebilir, ayakta belki kalma süreniz uzayabilir, ayağınız daha az şişebilir, ayak bileğiniz daha az şişebilir ama hastalığı tedavi etmez. Sadece o gün giydiğinizde rahat edersiniz. Ama bu şu demek değildir, varisiniz yok ve uzun süre ayakta kalarak çalışıyorsunuz, ailenizde işte varis hastası var, risk altındasınız yani. Varis çorabı giyerek ileride varis hastası olma olasılığınızı azaltabilirsiniz. Hocam değişik bir soru sormak istiyorum. Sülük tedavisini bilirsiniz. Evet. Sülük tedavisinin özellikle varis pakelerini düzelttiğine yönelik olarak bir çalışma var mı? Ya şimdi şöyle çok fazla hastam var. Hani önce sülük tedavisine gitmiş vesaire. Şimdi sülük ısırdığı zaman bir kimyasal karışıyor kana. Heparin denen bir kan sulandırıcı. Şimdi venöz dönüş problemlerinde, venöz yetmezlik, venöz hastalıklarda esasında ortada bir staz var. Yani orada kan gölleniyor. Problem bundan ileri geliyor. Ve o göllenen kanda kanın kimyası değişiyor. Kan orada durduğu zaman içindeki hücrelerden dışarıya, hücrelerin dışına bazı kimyasallar çıkmaya başlıyor. Bu insana rahatsızlık veriyor. Kaşıntı, işte şikayeti, özellikle kandaki bu duran hücrelerde işte lökositlerden dışarı çıkan histaminden kaynaklanıyor, örnek veriyorum. Şimdi sülük gelip ısırdığında heparin kana karışıyor. Tabii ki bu rahatlatıyor. Geçici olarak hastaları rahatlatıyor. Ama varisi geçirmiyor, tedavi etmiyor. Onu söyleyeyim. Sadece o an rahatlatıyor. Hastalar da bunu söyler zaten. Ya hocam bir rahatladı gibi oldu ama işte sonra tekrar çıktı vesaire. Bu evet olabilir, gerçek. Olmayabilir. Bu bir riski var. Tabii sülükte enfeksiyon riski var. Öyle de çok hastam var. Enfekte olan işte sonra filebit oluyor vesaire, antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor. Yani geleneksel uzun yıllardır kullanılan bir yöntem. Artık yani bizim pratiğimizde yeri yok, onu söyleyeyim. Biz zaten hani bunlara ihtiyaç kalmaması için tedavi ediyoruz hastaları. Tabii ki o an bilimsel açıklaması bu. Yani ısırdığı zaman orada kimyasal bazı
değişikliklerden dolayı geçici olarak rahatlama sağlayabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. güzel Teşekkür bilgiler ederim. için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü program konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.